Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda fırın poşetinde bütün tavuk kızartması var. Tavuğumuzu sebzeli olarak hazırladım. Bu harika lezzeti hep beraber nasıl yaptık öğrenmeye başlayalım. Önce sosumuzu hazırlıyorum. Bunun için tavuğumuza süreceğimiz ve her tarafına yedireceğimiz bu güzel sosu hazırlamak için 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 büyük diş sarımsağı ezerek kabımızın içerisine alıyorum. Ezdiğimiz sarımsakları alalım güzelce. 1 büyük diş yeterli geliyor ve baharat eklemeye başlıyorum. 1 çay kaşığından biraz fazla karabiber ekliyorum. 2 çay kaşığı olacak şekilde kekik ekliyorum. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum ve acı olmasına özen gösterdim çünkü o şekilde daha çok seviyoruz. 1 çay kaşığından biraz az olacak şekilde de kimyon ekledim ve 1 su bardağından biraz fazla zeytinyağı kullanıyorum. Sizler dilerseniz sıvı yağ, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ve hepsini birbirine iyice karışması için çırpmaya başlıyorum. Homojen bir kıvam alıp birbirine iyice karışıncaya dek güzelce çırpıyorum. Evet, sosumuz artık hazır. Bu sosu tavuğumuzun her tarafına sürerek iyice yedireceğiz ve daha da lezzetlenmesini sağlayacağız. Tavuğumuzu tepsimizin içerisine aldım. Tabii önceden güzelce yıkadım içini dışına her tarafını ve üzerine bastırarak yassılaştırıyorum ve kemiklerin çıtırtısını duyacak şekilde kuvvetlice bastırıyorum. Ve sonrasında da kesikler atmaya başlıyorum her tarafına. Orta kısmından da boydan kesik atıyorum. Kuyruk kısmını da kesiyorum. Ve fazla gelen tüm fazla derilerini ve yağlı kısımlarını da çıkartıyorum. Eğer sizler için sorun değilse bu şekilde seviyorsanız kalabilir. Butlarının kenarlarından, kanatlarının kenarlarından, orta kısmından olacak şekilde kesikler atmaya devam ediyorum. Kesiklerimi biraz derince yapıyorum ki sosum tavuğumuzun iç kısmına, etine iyice geçebilsin diye. Evet, gördüğünüz gibi kesikler atmaya devam ediyorum. Evet, artık kesik işi bitti. Şimdi tavuğumuzu sos ile bulamaya geçiyorum. Sizler dilerseniz bir kaşık veya fırça yardımı ile de yapabilirsiniz. Ben elimle güzelce her tarafını sosla bulamaya başladım. Evet. Çevirerek her tarafına sürüyorum ve iyice bastırarak yapıyorum. Boyun kısmındaki derisini de fazla olan deriyi de hemen makasla alıyorum. Sosu elinize bolca alarak sürün ki hem kesik kısımlardan tavuğun iç kısmına da geçsin hem de derisinin üzerinde iyice her tarafına dağılsın. Tavuğun iç kısmına da bu sostan sürüyorum.
Sosumuzu ben bolca hazırladım ki tavuğumuzu pişirirken yanında sebzelerimiz de olacak. Onları da aynı şekilde yapacağım. Ve artık şöyle bastıra bastıra her tarafına sürdük ve bitirdik. Ve şimdi diğer tepsimizi alalım ve içerisine fırın poşetimizi yerleştirelim. Tavuğumuzu fırın poşetimizin içerisine alalım. Fırın poşetinin içerisinde pişireceğiz tavuğumuzu. Ben tavuğumuzun iki ayağını bir iple birbirine bağladım. Bu şekilde hem daha görüntüsü de bozulmadan pişiyor. Ve sebzelerimizi getiriyorum hemen. Sebzelerimiz patates, havuç, domates ve brokoli kullandım. Patatesleri gördüğünüz gibi parçalar şeklinde doğradım. Havucu da dörde bölerek hazırladım. Brokolilerimizi de çiçeklerine ayırdım. Geriye kalan sosumuzu sebzelerimizin üzerine döküyorum ve bütün sebzeleri bu sos ile iyice karıştırarak bu sosa buluyorum. Tavuğumuzun üzerine sürdüğümüz bu sosu dilediğiniz her sebzeyi de bu sosa batırarak kızartırsanız çok müthiş bir lezzet elde edeceğinizi size bir püf noktası olarak buraya söyleyeyim ve bırakayım. Bütün sebzelerimizi sosumuza buladık arkadaşlar. Şimdi de poşetimizin içerisine yerleştireceğiz. Tuzumuzu da dökmeyi unutmayalım. Damak zevkinize göre de tuzladınız ise şimdi sebzelerimizi tavuğun yanına gelecek şekilde poşetin içerisine yerleştirelim. Evet. Sebzelerimizi tavuğun etrafına dizerek yerleştiriyorum. Sizler dilerseniz daha farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Ben daha önce de söylediğim gibi ve gördüğünüz gibi havuç, patates ve brokoli kullandım. Poşetimizi de artık bağlayacağız ve fırınımıza götürme aşamasına geçeceğiz. Poşetimizi hafif bastırarak bağlıyorum gördüğünüz gibi. 200 derecelik fırında iyice kızarıncaya dek pişireceğim. Ve poşetimin üzerine de 2-3 yere çok ince kesikler attım ve fırına gidiyoruz. Fırına gitmeden önce aklıma geldi. Domateslerimiz vardı. Hemen domatesleri de poşetin kenarına yerleştiriyorum. Çünkü domatesleri eğer tavuğun yanına poşetin içerisine alsaydım piştiğinde sulanıp patateslerin tadını bozabilirdi. O yüzden tepsinin dışında fırına götürüyorum. Evet, 200 derecelik fırında tavuğumuz pişmeye devam ediyor. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdim ve artık tavuğumuz pişti. Fırından çıkardık. Poşetimizi keserek tavuktan ayıracağız ve soframıza götürmeye hazırlayacağız. Bu aşamada dikkatli olun. Çok sıcak olduğu için elinizi yakabilirsiniz. Ben bu şekilde bıçak ve bir çatal yardımıyla tutarak çıkartmaya çalışıyorum. Sosuyla beraber kızaran tavuğumuzun lezzeti ve sebzelerimizin lezzeti gerçekten muhteşem olmuştu arkadaşlar. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Bu şekilde pişirin. Hem çok pratik hem çok lezzetli bir yemek, bir öğün hazırlamış olursunuz. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tarifimizi tüm sevdiklerinizle paylaşın ve birçok kişiye daha
ulaşmamıza yardımcı olun. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açın. Tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.